Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere lastik gerektirmeyen dilimli örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem bir o kadar gösterişli bir model. Evet, şöyle modelin yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde altın ilmek baby yazıyor. İpim var. Şöyle kalınlığını, inceliğini de göstereyim sizlere. İpimin şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, dilerseniz buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimizi arkadaşlar 13 ve 13'ün katları ilmekler üzerine kuruyoruz. Dediğim üzere lastik gerektirmeyen bir model. Şöyle hemen ilmek sayılarımızı hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şöyle bir modelim için. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir modelim için 2 model üzerinde anlatacağım sizlere modeli. Şöyle artı 4 ilmek, ikisi modelimiz için 2 tane ilmeğimiz sağ ve sol kenar ilmeğimiz için attım ilmeklerimi. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Şöyle modelimin ön yüzünde modelimi kuruyorum. Lastik gerektirmeyen bir model. Hemen başlıyoruz. Burada kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için örerek alıyorum. Tekrar burada bir düz ilmek örüyorum. Bir düz ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz bir şekilde ikisini bir ördüm. Burada diğer sıradaki ilmeklerimi 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar buradan devam ediyorum. Burada 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimi içten dışa doğru şu şekilde bir genişlettim. Kestim. 2 ilmeğimi kestim burada arkadaşlar. Burada bir modelimizi oluşturmuş olduk. İkinci modelimizi yine burada 2 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Burada 9 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada tekrar 2 tane ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ise ters örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Modelimizin ikinci sırası arka yüz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters örüyoruz. Arka kısımda yapacağımız herhangi bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimiz ters.
kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimin ikinci sırasında bütün ilmeklerimi arka yüzde ters ördükten sonra üçüncü sıramız ön yüzdeyiz. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir düz ilmeğimizi ördük. Burada yine eksiltme yapmış olduğumuz ilmeğimiz ve burada örmüş olduğumuz ters ilmeğimiz var. İkisini bir, eğer buradaki ilmeğinizin yönü bu şekilde değilse düzeltin arkadaşlar. İkisini bir düz bir şekilde kestim. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Burada eksiltmiş olduk. Alt sırada 9 ilmek ters idi. Burada 7 ilmek ters eksiltme yaptık. Yine 7 ilmek tersten sonra buradaki ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum. Bu şekilde bir genişlettim. İçten dışa doğru bir kesim yapıyoruz. Tekrar ikinci örneğimize geçtik. Yine düz bir şekilde 2 ilmeğimi kestim. Tekrar 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar burada ilmeklerimin yönünü çevirdim. İçten dışa doğru bir kesim. Tekrar bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin 3. sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Tekrar 4. sırası arka yüzde. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters. Hızlı geçiyorum. Burada model kısmı detay olmadığı için evet, modelimizin 5. sırası ön yüzde şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Böyle ara kısımda düz 2 tane ilmek görünecek. Arada ise 2 diş haroşe, yani örnek kısmında ise 2 diş haroşe yapıldıktan sonra ajur bölümü koyuyoruz. 5. sıramızda hemen bu sıramızda çok kolay. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir düz ilmeğimi ördüm. Burada eksiltmiş olduğumuz ilmeğimizi yine aynı şekilde 2 tane ilmeğimi kestim. Bir doladım, ördüm. Doladım, düz ördüm. Doladım, düz ördüm. Doladım, düz ördüm. Doladım, düz ördüm. Hemen buradaki örmüş olduğumuz, dolayıp ördüğümüz ilmeklerimizin sayısı 11 tane olması gerekiyor. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir daha doladık, 11. Artırma yaptıktan sonra ilmeklerimin yine şu şekilde yönlerini çevirdim. Burada yine içten dışa doğru bir kesim daha yaptım. Diğer modelime geçtim. Düz bir şekilde kesim yaptım. Bir doladım. 2 ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar ilmeklerimin yönlerini çevirdim. 11 tane ilmekten sonra içten dışa doğru bir kesim, bir düz kenar ilmeğimi ters ördüm.
Beşinci sıramızda ise bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Altıncı sıramız, son sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle hemen düzeltelim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi her seferde ters örüyoruz. Yapacağımız hiçbir işlem yok. Modelimiz ön kısımdan kuruluyor. Dolamış olduğum ilmeklerimi de bu şekilde ters örüyorum. Burada bir ajur bölümü oluşturduk. 2 diş haroşe ilmek, yani 2 diş haroşe 4 sıra haroşe demek arkadaşlar. 4 sıra haroşe eksiltmelerimiz var kenar kısımlarda ve üst kısımda ise bir dola bir düz al. En son 6. sıramızda ise bütün ilmeklerimizi ters ör. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle modelimi göstereyim. Daha tabii ki kendini göstermiyor. İlerledikçe modelimiz kendini gösteriyor arkadaşlar. Bir üst sırada da bir alt sırada modelimizi nasıl kurduysak aynı şekilde bu ana kadar yapmış olduğumuzun tekrarını yapıyoruz. Bu kenar kısımda kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci örneğimiz düz. Burada bir kesim yapıyoruz. Arada 9 ilmek ters yapıyoruz. Yine bu kenar kısımda bir kesim daha, bu şekilde kendini tekrar ederek ilerleyen hoş ve kolay bir model. Evet, ben modelimi birkaç sıra daha ilerlemiş halini, daha önce örmüş olduğum modelimi göstereyim sizlere. Evet, şöyle hemen şunu yapmış olduğumuzu kenara alalım. Bu da benim daha önce yapmış olduğum 3 örnek üzerinde yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 dilim kenarlarında sayarsak bu şekilde çıkıntılar oluşuyor. Hemen şöyle modelimiz arkadaşlar. Modelimiz çok hoş, güzel bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de tertemiz duran bir örnek. Evet arkadaşlar, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden çok güzel gençlere tunikler yapabiliriz. Bluzlar yapabiliriz. Hırkaya çok yakıştırdım arkadaşlar. Hırkalar yapabiliriz. Etol şallar yapabiliriz. Yani dikdörtgen şallar yapabiliriz. Gelinlik üstü şallar yapabiliriz. İnce simli alize angoralarda bu model yapabiliriz. Yani kalın ve ince her tür ipe giden bir model arkadaşlar. Yani her ipte kendini ayrı güzel gösteren bir model olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bebek örgülerinde kullanmak isterseniz bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz bu modeli. Atkılar yapabilirsiniz. Bereye nasıl olur bilmiyorum. Bere hiç denemedim ama atkıda güzel duracağını düşünüyorum. Yine hırkalar yapabilirsiniz bebeklere. Yelekler, kız çocuklarına yelekler yapabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.